Selamlar değerli dostlar. Yeni bir Binomi içeriğiyle güne bol kazançlarınız ve daima başarılarınız olsun. Yeni konumuzun içeriğinde BT Trading indikatörü üzerinde birkaç çalışmalar yapacağız. BT Trading indikatöründe nasıl işlemler yaptığımı ve stratejinin nasıl çalıştığına dair detaylı bir şekilde videoyu iyice izlersek net bir şekilde anlayacağız dostlarım. BT Trading indikatörü tamamen piyasaların yönüne göre bize daha böyle kolaylık sağlattırabilecek, daha böyle kolay işlemler sağlattırabilecek ve başarısı gayet güzel ve yüksek diyebilirim sizlere arkadaşlar. Birçok çalışmalarımı BT Trading indikatörüyle yaptığımı açık bir şekilde de gösteriyorum sizlere gruplarda, Telegram gruplarında falan. Yaptığımız çalışmalar ve stratejikler ne varsa da bunları da zaten adım adım sizlerle paylaşıyoruz dostlarım. Şimdi BT Trading indikatöründe nasıl çalışmalar yapılır? Bunu şöyle kısaca söyleyeyim sana. BT Trading indikatörü tamamen manuel olarak bir çalışma yapılır. Teknik analiz açısından hiçbir şeye çizim, zartın, zurta ihtiyacın kalmayacak şekilde bir çalışma sağlattırabilir. Burada zaten piyasalarda daha önce işlemler yapan bir trade varsa sisteme baktığında böyle açık açık bir şekilde anlayabiliyor. Sistemin nasıl çalıştığını ve içeriğinde ne kadar kapsamlı bir çalışma olduğunu bunu net bir şekilde anlayabiliyor dostlarım. BT Trading indikatöründe manuel bir şekilde çalışma yaptığımızda teknik analiz açısından çok güzel işimize yarayabilir. Birazdan zaten Binomi'de birkaç işlemler yapacağım. Binomi'de nasıl işlemler yaptığımı, BT Trading indikatörüyle neye göre çalışmalar yaptığımı detaylı bir şekilde iyice göreceğiz arkadaşlar. Videonun tam içeriğine girmeden ilk önce de küçük bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone değilsek abone olmaya davet edelim. Bir tane de like atalım arkadaşlar. Eğer videoyu beğenirseniz. Ayrıca de Telegram gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa da aşağıda açıklamalar kısmında bağlantıları bırakıyorum. Gruplarımıza katılıp da sohbetimize katılabilirler arkadaşlar. Çalışmalarımızda da canlı yayınlarımıza da katılabilirler arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk etapta Binomi'de birkaç işlemler yapacağız. Binomi'de işlemler yaparsak BT Trading'de istediğimiz hangi pariter olursa olsun burada o pariterleri bu pariterler üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Şöyle bir durum var ki Binomi o piyasası açık olması gerekiyor. O piyasada döviz çiftlerinde o piyasa açık ise BT Trading'e uyumlu bir şekilde çalışma yapabiliyoruz. Ama eğer kapalı ise ve UTC açık ise olmaz arkadaşlar. Böylece ufak tefek birkaç tane işlemlerle göstereyim size. BT Trading indikatöründe teknik analizde neye dayalı bir şekilde çalışmalar yaparız. Bakın burada bir sürü şeyler var. Burada birçok trend güçleri, mevcut eğilim, volatime falan, momentum falan bir sürü bize sinyaller gönderiyor. Bu sinyallere göre de al satlar planlaması yapıyoruz ve buradaki gördüğünüz yükselen trend mi, düşen trend mi, destek direnç seviyeleri ve şurada osilatörün bulunduğu yerlerde boğa mı, ayı mı tetikliyor? Bunlara göre çalışmalar yaparız. Örnek veriyorum, hemen şurada gördüğümüzde düşen bir trendin içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Doğru mu? Şurada düşen bir trend var. Euro dolar üzerinde 1 dakikalık grafikte. Düşen bir trendin içerisindeyiz. Ve baya bir sınırı aştığını açık bir şekilde görebiliyoruz. Buradan sonrası piyasada aşağı yönden bir düşüş gelebilir mi? Gelebilir. Hemen burada aşağı yönden bir tane işlem verdim. Şimdi diyelim ki burada benim işlemim bana terse bıraktı ve bana bir kar vermedi. Hemen şuralarda bulunan yerlerde, kırmızı işaretlerin bulunduğu yerlerde hazırlıklı olmam gereken yerleri de bana bildiriyor. Ve trendin planına göre de çalışmalar ve şuradaki derinlik hesaplamasını yaparak da çalışmalarımızı bu şekilde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Halen işlemimiz devam ediyor çünkü 1 dakikalık işlemler çok kısa bir süre olduğu için de fazla yüksek risk içerir. İşlemlerimizi 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakikada alabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da güzel, mantıklı işlemler yapılabilir. Trendin üstünü bayağı aştığından dolayı da hemen burada aşağı yönden bir tane işlem verdim. Bu işlemim de bize bir kar sağladı. Şimdi tekrar yeniden trendi takip etsem mi? Hemen bakıyorum. Bence takip etmem gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hemen kontrol ettiğimizde tepede bayağı bir zorlandığını açık bir şekilde görebiliriz. Trendi takip ediyorum. Ola ki bir terslik durumunda ne yapmam gerekli ve nerede beklemem gerekli ve nereden işlemler yapmam gerekli, bunları iyice kavramam gerekli. Aslında en önemli olan şey de parayı yönetmek. Parayı nasıl yönetmek? Bunlar önemlidir arkadaşlar. Bekliyoruz. Halen devam eden bir işlem var. İşlem halen bitmeyene kadar bir sonraki işleme hemen pat diye atlamayız.
Çünkü çalışmalarımızda ne olursa olsun her zaman kontrollü bir iş yapmamız gerekiyor. Disiplinli bir iş yapmamız gerekiyor. Öyle parakende bir şekilde bir ileri bir geri bir ileri bir geri işlem yaparsak ne olur? Kumara girmiş olur. İşlem zaten gelirse de kar verir, gelmez ise de terse gidersin ve ona göre nasıl bir planlama yapacaksın? Tekrar yeniden ona göre iş yaparız. Evet. Baktık ki bu işlemimiz bizi terste bıraktı. Hemen kontrol ediyorum. Piyasa halen tepe seviyelerinde ve bayağı bir bandın üstünde olduğunu gördüğümden dolayı da bekliyorum. Şunu bir katlama olarak biraz daha bekliyorum. Biraz daha bekliyorum. Evet, hemen şu seviyelere kadar da gidebiliyor. Bekleyelim. Çok fazla acele etmeyelim. Acele ettik mi de iş biraz terse gidebiliyor. Bekliyoruz. Kademeli olarak planlama yapacağım. Hemen şu bulunan bu seviyede direncin seviyesinin olduğunu gösterdiğinden dolayı ikinci planı orada aşağı yönden satış verebilirim. Bakıyoruz. Bayağı bir yukarı doğru götürdü. İşlemi de 1 dakika, 2 dakikaya da alabiliyorum. 2 dakikaya alayım, daha mantıklı. Biraz daha yukarı çıkarsa da biraz bir tık fazla yapıp da işleme verebilirim. Bekleyelim. Zaten hemen baktığımızda şurada bir direncin olduğunu test ettiğinden dolayı da aşağı yönden işlemi verdim. Bekliyorum. Şimdi bu şekilde çalışma yaparsak iş daha da böyle keyifli ve zevkli bir hale geliyor. Çünkü beklediğimiz bazı seviyeler var. Kontrollü çalışma yapıyoruz. Güzel bir iş yapıyoruz. Disiplinli bir çalışma yapıyoruz. Bunlar çok çok gerekli olan şeyler. Şimdi işi severek yapmak, güzel bir şekilde keyif almak daha da güzel bir verimini sağlattırabilir. Ama bir an önce para kazanacağım, para lazım, bir an önce çekmem lazım, bilmem şunu alayım, bunu alayım falan filan. Oldu mu zaten bunlar depresyon ve strese yol açar ve işi kontrolsüz çalışmana sağlattırır. Bunlar da gereksiz arkadaşlar. Kesinlikle bu tür şeyler yapmayın. Rahat olmak daha mantıklı. Yani illaki BT Trading indikatörüyle çalışayım ya da başka indikatörlerle çalışayım değil arkadaşım. Mevzu o değil. Hangi stratejiye göre çalışırsak çalışalım sadece fonumuzu yönetmek ve kafa rahat olması gerekiyor. Bunlar yok ise inanın bana iş yürümez. Gerçekten yürümez. Her zaman disiplinli çalışalım diye sürekli sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bekliyoruz, halen bu işlem devam ediyor. İşlem bitmeyene kadar bir sonraki işleme hemen girmeyeceğim. Devam eden bir işlemimiz var. Bir yandan da arkadaşlar bot sinyalleriyle de çalışma yapıyoruz. Bizim birçok geliştirdiğimiz stratejilerle çalışmalar yapıyoruz ve bunları da zaten grupta, Telegram gruplarımızda paylaşıyoruz dostlarım. Euro dolar paritesi ani zikzaklıdır. Bir inerken hop diye bir fena bir şekilde de yükselir ama benim yıllardır işlem yaptığım bir pariter olduğu için huyunu suyunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Nasdaq üzerinde de çalışmalar yaparım mesela Forex'te. Bir sürü işlemler yaptığım yerler vardır arkadaşlar. Evet. Sistemi umarım az çok anlamışsınızdır arkadaşlar ne dediğimi. Bakın bu işlemden sonra size detaylı bir şekilde iyi indikatörü göstereceğim ve daha iyi bir şekilde anlayabilmek için. Teknik analiz açısından eğer piyasalarda şöyle bir 10 gün, 20 gün ya da 30 gün için geçerli değil. Yani bunlar teknik analizleri kolay kolay biliyoruz ama bir yıl böyle 6 ay ya da 7 ay falan piyasalarda işlem yapmış bir kimse ise teknik analizden az çok bilgisi vardır. Ve nasıl çalışmalar yapacağını da biliyor. Çizimlerde nelerde dikkat etmesinin gerektiği yerleri de biliyor. Formasyonları da az çok biliyor. Şimdi bakıyoruz burada hemen gördüğümüz yerde bakın düşen bir trend. Görüyor musunuz? Düşen trendin eğilimin ve birbirlerini ne kadar güzel test ettiklerini görebiliyor muyuz? Çok güzel bir şekilde birbirlerini test ediyorlar. Bizler de buradan işlemlere girdik. Ayrıyeten şöyle bir durum var ki de destek direnç seviyelerinin bulunduğu yerlerde tam otomatik bir şekilde ve net bir şekilde gösterir. Çok ani bir çakılma gelir ya da çok ani bir yükseliş gelir. Sistem zaten burada bize bildiriyor. Bir sonraki yerlerde hazır olabileceğimiz yerleri bunları açık bir şekilde gösterir. Örnek veriyorum, buradaki kırmızı bir dikdörtgenin içerisinde bulunduğumuz yerde çok ani bir yükseliş olursa hazır olabileceğim seviyeler burası diyor. Çok ani bir çakılma seviyeler olursa da alıcıların tetikte beklediği ya da satıcıların tetikte beklediği yerleri açık bir şekilde gösteriyor. Tamam mı? Hemen buraya geliyoruz. Bakıyoruz şu boğa tetiklemelerine, ayı tetiklemelerine detaylı bir şekilde kontrol ediyoruz. Sistemde ne kadar güzel bir çalışma yaptığını açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi bunların hepsini bir arada toplayıp da işlemler yaparsak
teknik açısından ve manuel bir çalışma açısından bize daha kontrollü ve güzel bir iş sağlattırır arkadaşlar. Çalışmalarda her zaman disiplin tabii ki önemlidir. Parayı yönetmek tabii ki önemlidir ama strateji de tabii ki bu işin içerisinde olmazsa olmazdır arkadaşlar. Güzel bir stratejiyle çalışma yaptığımız sürece işte güzel verim alabiliriz ve işlemlerimizde keyif alacak şekilde ve beklenti içerisinde olup da işlemler yapmak daha güzel çalışmalar sağlattırabilecektir dostlarım. Evet, sistemde şöyle bir durum var ki de ayarlamalar var. Ayarlamalar kısmına geçtiğimizde örnek veriyorum, bir arkadaşımız mesela, bazıları var sinyallerle çalışır. Alım satım sinyalleriyle çalışır. Hemen geliyoruz şurada alım satım sinyaller bölgesinde, şurada sinyalleri göster dediğimiz yerde sinyallere göre de çalışma yapabiliriz. Ama diyelim ki BT Trading indikatöründe yeni bir çalışan bir kimse var ise ben hemen sinyallere göre işlem önermem ona kesinlikle. İlk başta şöyle bir benim çalıştığım gibi, burada gördüğünüz benim çalıştığım gibi bir düzene göre ilerlemesi daha da güzel olacaktır. Sonradan sistemin içerisinde de zaten eklemek istenilen bir sürü şey var. Kimi ister gri bulutları ekler, kimi ister tep 1, tep 2 seviyelerini falan. Yani istediği her şeyi ekleyebilir. Sinyaller sistemi de çalışma yapmak isteyen de çalışmasını yapar. Halen gelmedi sinyaller, bir bakalım niye sinyaller gelmiyor. Tekrar yeniden kapatayım, yeniden açayım. Bekleyelim. Şunu 5 dakikaya çevireyim. Bakın, içerisinde o kadar kapsamlı bir çalışma var ki, o kadar bir kod var ki inanın bana çok zor açılıyor. Yani öyle hemen pat diye bir anda açılmıyor. Sinyalleri göster diyorum. Tamam, göster. Normalde o sinyal dediğim yerler böyle alım satım bölgelerini gösteren yerlerdir arkadaşlar. Başka yerden kontrol edeyim, bir saniye. Bu farklı. Bir saniye. Sanırım ayarlamalarında bir şey yaptım. Şunu açıyordum. Landis'i açıyordum. Tamamdır. Şimdi oldu. Şimdi bakın, burada size demek istediğim alım satım bölgeleri. Ben ayar yerini farklı. Direkt sinyal Landis'i açmadığımdan dolayı öyle. Direkt sinyalleri gösterdiğimde bakın burada sinyaller var. O sinyallere göre de çalışmalar yapılır. Diyelim ki biz bu sinyallere göre de işlemler yaparsak süreyi biraz 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika uzatmak daha mantıklıdır. Sinyallerinin genel durumunu kontrol ettiğimizde sistem bu şekilde çalışıyor. Fark ettiyseniz de bazı yerlerde böyle yatay bölgeler falan dediğimiz yerlerde bile çok güzel işlemler verebildiğini açık bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Kimisi bu şekilde çalışır, kimisi de, yani demek istediğim sistemin içerisinde şöyle açık bir şekilde göstereyim ki size iyice anlayabilirim diye. Şimdi ben anlatırsam pek fazla anlaşılır olmaz ama baktığımızda burada bir sürü seçenekler var. Bu sistemi hangi seçeneklerle kullanmak istiyoruz? İçerinde neler olsun? Gri bulutlar, işte bilmem momentoslar falan filan, bir sürü şey var işin içerisinde ve buna göre de çalışmalar yapılabilir. Örnek veriyorum, yatay bölgelerde bana sinyaller verme gibi. Burada da zaten o ayarlamalarda falan her şey yapılabiliyor. Kısa ve öz, eğer biz BT Trading ilk başta kullanıyorsak şu sinyalleri ilk etapta değil de ki ilk başta böyle bir sistemi iyice kavrayabilmek amaçlı, tamam mı? Bu şekilde anlatalım. Yani siz bana bu şekilde uyum sağlayın. Şu şekilde bakalım. Sistemde dirençler, destekler, eğilimler, ayılar, boğalar ve şuradaki bulunduğumuz sisteme göre de planlamalar yapmak daha sağlıklı olacaktır. Zaten zamanla BT Trading'i kullanan arkadaşlarımız sistemin içeriğini iyice anladığından dolayı da buralardan da planlamalarını yapar ve ona göre de çalışmalarını yapabilir arkadaşlar.
Burada BT Trading indikatörüyle ve sistemimizi ve indikatörümüzü sizlere göstermek istedim. Bir daha önceki videolarda da falan gösterdim arkadaşlar. Binomi'de de nasıl işlemler yaptığıma dair de burada detaylarını açık bir şekilde, ince bir şekilde göstermiş olduk. Bu arada söyleyeyim size arkadaşlar, bir tane kampanyamız var. Kampanyamıza da herkes katılabilir. Bunu Telegram'da da paylaştık. Katılmak isteyenler de direkt bizimle ulaşabilir arkadaşlar. Bizi Instagram'dan da diğer sayfalarımızda da, sosyal medya sayfalarımızda da takip edebilirler. Videomuz buraya kadar. Umarım video size yararlı ve bilgili gelmiştir. Yarın güzel bilgilerle ve yarınki güzel içeriklerle ve bilgilerle tekrardan sizler ile görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Daima bol kazançlarınız olsun.